ET Motovlog'dan herkese merhabalar. Bugün neyden bahsedeceğim? Bugün bahsedeceğim şey yapmış olduğumuz, yaklaşık bir ay geçti üzerinden ama bir ay önce yapmış olduğumuz gezinin son bölümü, yani Yosemite ile ilgili bugün konuşmak istiyorum. Hem de sizinle birkaç tane video paylaşmak istiyorum bu geziyle ilgili. Aslında bizim beklentilerimiz Yosemite'de bütün her yeri gezmek üzerineydi. Fakat çok da doğru bir şekilde bir araştırma yapmadığımız için biraz hüsranla sonuçlandı. Yosemite'ye varışımız yaklaşık saat akşam 5 civarında oldu. Bu nedenle hava kararmak üzereydi. Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye bakıp dolaşmaya başladık. Tabii zincir takmak zorunlu yine. Çünkü tamamıyla karla kaplıydı bütün yollar. Ve Yosemite Valley, yani Yosemite Vadisi'ne doğru yolculuğumuza başladık. Ulusal Park'a girdikten 18 ya da 20 mil sonrasında buraya varılıyor. Genel olarak aslında bütün şelaleler, bütün trekking parkurları ya da normal parkurlar, göller, her şey burada. Fakat bunun haricinde bir Yosemite Vadisi'nin üst tarafı, bir de alt tarafı vardı. Buralara da gitmeyi istiyorduk ama kar nedeniyle bu yollar tamamıyla kapanmıştı. O nedenle gidemedik. Yani öyle bir imkanımız olmadı. İlk gittiğimiz gün hava dediğim gibi kararmak üzere olduğu için çok fazla bir şey yapamadık. Bir gün batımına denk gelebildik ama yani yetti diyebilirim aslına bakarsanız. İlk gün demiş olduğum gibi vadide bir tur attık. Daha sonrasında kalacak bir yer bulduk kendimize ve kalacak yere doğru yola çıktık. İkinci gün erken saatte vadiye yola çıktık tekrardan. Bu sefer bir rota belirledik kendimize. Öncelikle şelale, yani en yakın olan şelaleye gideceğiz. Daha sonrasında diğer şelaleye yaklaşık 1.2 kilometre kadar uzakta olan şelaleye yürüyeceğiz. Hem böylece orman içerisinde, vadi içerisinde de dolaşmış olacağız dedik. Buradan ayrılarak asıl amacımız olan diğer patikaya doğru yola çıktık. Başlangıçta her şey normaldi. Düz ayak, düz yol. Herhangi bir tırmanış yok, herhangi bir yokuş çıkış yok. Fakat daha sonrasında işin rengi değişti. Yavaş yavaş tırmanışlar, yavaş yavaş buzlanmalar. Her şey başladı ve tabii normal yürüme hızımızda bir olmuyor buzda yürümek. Zaman zaman kaydık, zaman zaman durduk. Hatta arkadaşım fazlasıyla beni eğlendirdi bu yol içerisinde. Ben gitmeyeceğim. Pınar versene elini. Allah'ım yarabbim. Ay yemin aşağı düşeceğim galiba. Watch out. Diyene bak. Please
please go ahead. Because I'm stuck in here. Bazen kilitlendi, kaldı. Yürüyemiyorum diye isyanlar etmeye başladı. Güzel diye açıkçası. Aslında hedefimiz bir başka şelaleye de gitmek. Fakat ben kendimde o gücü bulamadım maalesef ve asıl gitmek ya en son nokta olarak gitmek istediğimiz yeri araştırmaya başladık. Aslında burası Sequoia diye geçiyor bu demiş olduğum yer. Fakat haritada bakıp gördüğümüz üzere maalesef burası da tadilat nedeniyle yazıyordu ama sanırım kar nedeniyleydi o. Tam olarak hatırlayamıyorum. Kar nedeniyle kapalıydı. Ama buradan verebileceğim bilgi size şu. Bu demiş olduğum bölgede neredeyse 1000 yıllık koskocaman ağaçlar var. 17 ile 20 kişi arasında insanlar el ele tutuşup ancak bu ağaçların çevresini kavrayabiliyor. O derece büyük ağaçlar. Maalesef bunu yapamadık, gidip göremedik. İçimizde kalmadı diyemem. Şimdi Yosemite ile ilgili verebileceğim bilgiler size şunlar. Bir kere kış aylarında gidiyorsanız kesinlikle zincir olmak zorunda yanınızda. Eğer fazlasıyla patikalarda yürüme niyetiniz varsa patikalar için bottan ziyade ayaklarınızın kaymayacağı bir ayakkabıya ihtiyacınız var. Bunun haricinde bu bölge fazlasıyla yaban hayatla iç içe olduğu için yanınıza götürmüş olduğunuz yiyecekleri kesinlikle kapalı tutmanız gerekiyor. Arabanın içerisinde bile olsa. Aynı zamanda bazı kutular var ve bu kutulara getirmiş olduğunuz yiyecekleri bırakıp saklayabiliyorsunuz. Güvenli kutu gibi düşünebiliriz bunları. Eğer bütün Yosemite Vadisi'ni gezmek istiyorsanız en az bir haftaya ihtiyacınız var. Çünkü çok fazla patika var ve çok fazla yürünmesi gerekiyor. Bazıları 5 ila 10 dakika arasında değişiyor uzunluk olarak. Bazıları 4 ila 5 saat arasında değişiyor. Vadi içerisinde kamp yapılabilecek yerler fazlasıyla mevcut. Fakat kış aylarında pek aktif değiller diyebilirim. Çünkü çok soğuk. Gerçekten -10, -15'lere kadar hissedilen sıcaklık çıkabiliyor. Vadi içerisinde otel mevcut fakat bu mevcut olan otelin fiyatları inanılmaz pahalı ve gerçekten eğer 7 günlük bir trekking için geldiyseniz pek mümkün değil diyebilirim. Hani değeceğini düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle gidip görülmesi gereken bir yer. Zaten Amerika'da görülmesi gereken ilk 10 yer içerisinde bulunuyor. Ben aşık oldum ve kesinlikle bir kere daha gideceğim. Ama bu sefer ilkbahar ya da yaz aylarında gitmek istiyorum ve her şeyi görmek istiyorum. Evet, Yosemite hakkında anlatacaklarım bunlar. Eğer yolunuz Kaliforniya'ya düşerse çekinmeden ve düşünmeden gitmenizi tavsiye edebileceğim yer. Son noktamızdı demiş olduğum gibi ve buradan direkt olarak San Diego'ya dönerek yolculuğumuzu ve bu road trip'imizi bitirmiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Dikkatli sürün. Sağınıza ve solunuza dikkat etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.